Işığı yak diyorum. Bakın lambam yandı. Işığı söndür diyorum. Lambam sönmüş oldu. Cihazı çalıştır. Bakın lambamız yandı. Cihazı kapat. Evet bakın lambamız sönmüş oldu. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Bluetooth HC05 ve HC06 ile birlikte role kullanarak evdeki cihazlarımızı Bluetooth üzerinden nasıl çalıştırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir devre tasarlayacağız. Devrede kullanacağımız malzemeler bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet Bluetooth HC05 modülümüz. Bluetooth modülümüzün RX pinine 3.3 volt vereceğimiz için yapacağımız seri devrede kullanacağımız 2.2 kilo ohmluk direnç ve 1 kilo ohmluk direncimiz. Bir tane rolemiz. Biz aktif düşük bir role kullanacağız. Çalışma prensibi low komutunda aktif oluyor. High komutunda da pasif olan bir role ve lambamız 220 volt çalıştıracağımız 220 volt fiş girişlerimiz. Burada da elektrik prizimiz mevcut. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum ve devreyi tasarlamaya başlıyorum. Bluetooth modülünü alıyorum. Devre şemasındaki gibi boardumun üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. 2.2 kilo ohm'u bir ucu RX pinine gelecek şekilde boardumun üzerine yerleştiriyorum. Aynı zamanda 1 kilo ohmluk direncimi de yine bir ucu RX ve 2.2 kilo ohm'a denk gelecek şekilde breadboard'umun üzerine yerleştirdim. Bakın şu şekilde gösterelim. Şuradaki iki bacak birbirine temas ediyor. Aynı zamanda da RX pinine temas ediyor. Şuradaki iki bacak ise bakın aynı doğrultuda değil, birbirlerine temas etmiyor. Buna dikkat edin. Şimdi devre şemasına göre bağlantımızı yapalım. 2.2 kilo ohm'dan board'umuzun eksi şeridine bir bağlantı yapıyorum. Şu şekilde. 1 kilo ohm üzerinden Arduino'muzda 6 numaralı pine gitmiş. 1 kilo ohm'un olduğu bacağa bir jumper kablo bağlıyorum. Arduino'da bunu 6 numaralı pine bağlıyorum. TX pininden ise Arduino'da 5 numaralı pine gitmiş. Turuncu kablo kullanılmış. Bizde aynı renk kablomuz var. Oradan kullanalım. TX pinimiz dirençlerin yanındaki pin. Buradan da Arduino'nun 5 numaralı pinine bağladım. TX pininin hemen yanı eksi. Bunu breadboard'un eksi şeridine bağlıyorum. Buradaki kabloyu. Hemen onun yanı da artı pini, artı girişi. Bunu da breadboard'un artı şeridine bağlıyorum. Bu şekilde Bluetooth bağlantımı hallettim. İsterseniz Arduino bağlantılarını da yapalım. Eksi şeritten Arduino'nun GND'sine, artı şeritten de Arduino'nun 5 voltuna bağlantıyı yapıyorum. Gelelim role bağlantısına. Rolenin bakın şurada pin çıkışları var. Buradaki pin çıkışları için dişi jumper kablo kullanacağım. Şu şekilde jumper kablolarımı role pinlerinin üzerine monte ediyorum. Kontrol ettiğim zaman role pin uçlarını sol taraf VCC'ymiş. Hangi kabloyu bağlamışız? Gri renkli kabloyu bağlamışız. Gri renkli kablo VCC. Yani bunu artı şeridine bağlıyorum. Hemen onun yanındaki GND'ymiş. Mor kablomu GND'ye bağlıyorum. Breadboard'un eksi şeridine. Hemen onun yanındaki girişim ise in girişi. Yani mavi kablo. Roleden giden mavi kabloda bakıyorum devre şemasına. 9 numaralı pine bağlamışım. Bunu da gelip 9 numaralı pine bağlıyorum. Rolemin Arduino bağlantısı bu şekilde. Rolemin 220 volt kısmı var şimdi. Devre şemasını kontrol ettiğim zaman elektrik prizinden, yani şuradaki kablonun ucundan gelen ucumuz bakın şurada. Ben uçlarını bu şekilde bıraktım. Şurası lambaya giden uç. Devre şemasında mavi renkli olan kablo. Roleye gelecek olan. Bu da kahverengi kablo. Elektrik pişinden gelen kablo. Demek ki kahverengi kablom benim rolede orta uca girecek. Hemen şurayı birazcık gevşetiyorum. Buradaki kablomu rolenin orta ucuna yerleştiriyorum. Hem roleyi hem de şu şekilde kabloya bastırıyorum ki oynamasın ikisi de. Ve kabloyu sıkıyorum. Bu şekilde orta şeride bağladım. Şimdi rolenin kontaklarına şöyle baktığım zaman arka tarafına çeviriyorum. Normalde açık kontak burasıymış. Şurada gözüküyor bakın, kontak buradan buraya temas etmiyor. Buraya temas ediyor. Normalde kapalı burası. Yani bu taraftaki şu kontağı kullanacağım. Demek ki lambaya gidecek olan uç kablom burası. Bunu da gelip buraya bağlayacağım ama şurayı biraz gevşetelim. Gevşettik. Bunun içerisine kablomu yerleştiriyorum. Buradan da vidayı
Bu şekilde sıkarak bağlantımı yapıyorum. Şimdi nasıl bir bağlantı yaptım? Elektrik fişine bağlanacak olan kablomun bir ucu rölenin orta ucuna, röleden çıkan uç lambaya, lambadan çıkan uçsa yine elektrik fişine gelmiş olacak. Şimdi ben devreyi çalıştırdığım zaman bunu 220'ye bağlamadan önce rölenin ışıklarından ben devremin çalışıp çalışmadığını anlayacağım. O yüzden öncelikli olarak isterseniz USB kablomu Arduino'ya bağlayalım. Arduino'yu da bilgisayarımıza bağlayalım. Kodlarımızı bilgisayarda hazırladıktan sonra Arduino'muza atalım ve devrenin çalışmasını cep telefonunuza yüklediğimiz uygulamayla hep birlikte bir test edelim. Bluetooth modülü kullanarak röle ile cihaz çalıştırma devresinin blok kodlamasını M-Block'ta birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme alıyorum. Hemen altına kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. Şimdi burada Bluetooth modülünü kullanabilmem için kendi tasarlamış olduğumuz bir uzantı var. Bu uzantıyı programın içerisine ekleyeceğim. Uzantılara tıkladığım zaman yukarıdaki arama satırına HC-05 yazdığım zaman bakın kendi tasarlamış olduğumuz uzantı buraya geldi. Eğer bu uzantıyı siz ilk defa kuracaksanız sağ üst köşede bir artı göreceksiniz. Artıya basarak önce uzantının kurulumunu gerçekleştirip daha sonra da ekle butonuna basmanız lazım. Eğer daha önceden kurduysanız da bu uzantıyı ekle butonuyla M-Block içerisine ekleyebilirsiniz. Uzantımız geldi. Şimdi bu uzantıyı kullanarak bloklarımızı tasarlayalım. İlk önce yukarıdaki bloğumu alıyorum. Hemen Arduino'na başladığında bloğunun altına bunu yerleştiriyorum. Devre şemasını kontrol ettiğim zaman RX pininin 5 numaralı pine, TX pininin de 6 numaralı pine bağlandığını görüyorum. Bunları bu şekilde değiştiriyorum. Ve kontrol içerisine geliyorum. Eğer ise bloğunu alıyorum. Sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Ve uzantılardan Bluetooth uzantıma geliyorum. Diyorum ki eğer Bluetooth bağlantısı var ise ne yapacak? Gelen sayısal veriyi okumasını istiyorum. Hemen bunun altına buradaki bloğumu yerleştiriyorum. Eğer sayısal verim 1 ise roleme enerji verecek, değilse rolemden enerjiyi kesecek. O yüzden buraya tekrar kontrol içerisinden eğer ise bloğunu alıp buraya yerleştiriyorum. Ve buraya işlemler içerisinden eşittir bloğunu yerleştirip tekrar Bluetooth uzantısından sayısal veri değerini bunun içerisine alıyorum. Sayısal değeri eğer benim 1 ise ne yapacaktı? Rolemi enerjilendirecekti. Burada biz aktif düşük bir role kullandığımız için komutları ters göndermemiz gerekiyor. Yani düşük gönderdiğimizde rolemiz enerjilenecek. Yüksek gönderdiğimizde ise rolemiz enerjisini kesecek. Rolemizi bağlandığımız pin 9 numaralı pindi devre şemasında. Buraya hiç dokunmuyorum. Ve buradaki değeri ben düşük olarak ayarlıyorum. Ve eğer bloğunun bir kopyasını alıyorum. Hemen bunun altına bunu yerleştiriyorum. Bu sefer diyorum ki eğer gelen sayısal veri 0 ise bu sefer ne yapsın? Roleme yüksek değerini yani high komutunu göndersin ve rolemin enerjisini kessin istiyorum. Sizin kullandığınız role aktif düşük bir role değil de aktif yüksek bir role ise buradaki kullanacağınız komutları düşük yüksek yapmanız, buradaki yükseğe de düşük yapmanız yeterli. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağladım. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster diyorum. COM7 portum seçildi. Bağlan diyorum ve yukarıda bakın aygıtım bağlandı. Şimdi upload kod ile kodlarımı Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Bakın Bluetooth modülümüz devamlı yanıp sönmekte. Bunun amacı şu an bağlantı kurabilirsiniz diyor bize. Rolemizin enerjilendiği ama aktif olmadığı şu an rolemizin kırmızı ışığından anlıyoruz. Yeşil ışık yandığı zaman da rolemiz enerjilenmiş olacak komut gönderdiğimizde. Şimdi cep telefonundaki programımızı açtık. Bakın programımız şu. Daha önceki videolarımızda bu programın nasıl yükleneceğinden bahsettik. Kısaca üzerinden geçecek olursak yine eğitim sitemiz içerisinde role ile cihaz kontrolü konumuz var. Bakın bu konunun içerisine girdiğinizde alt taraflarda program için linki göreceksiniz. Bakın burada bir QR kod var. Bir de ayrıca indir butonu var. Hangisinden indirmek istiyorsanız programı indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Telefonunuza programı kurduktan sonra bu şekilde bir simge gözükecek. Tıkladığımızda karşınıza
karşımıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi biz burada iki şekilde çalıştırma yapacağım uygulamayı. Hem led lamba yakma butonuyla yapacağım. Aynı zamanda ses kontrolüyle yapacağım. Bundan önceki ses kontrolü devresini uygulamasını yapmıştık. Aynı kodları atarak Arduino içerisine evdeki cihazlarımızı da sesle kontrol etmeyi göstereceğim. LED lamba yakmayla başlayalım isterseniz. Bakın buraya tıklıyorum. Bluetooth cihazı seçin demiş. Buraya tıkladığım zaman bakın Bluetooth aygıtım gözüküyor burada HC05. Eğer sizde gözükmüyorsa buradaki Bluetooth simgesine tıklayın. Açılan sayfada Bluetooth aygıtları tarayacaktır. Tarandığı zaman HC05 gözükecektir. Daha sonra HC05'in üstüne tıkladığınızda sizden bir şifre isteyecek. 1234 diye şifreyi girdiğiniz takdirde HC05'iniz buraya kaydolacaktır. Kaydolduktan sonra artık buradan üzerine tıklayarak HC05'i bakın bağlantıyı burada kurabilirsiniz. Burada bağlantı var yazıyor. Eğer bağlantı ile ilgili sorun yaşarsanız Bluetooth aygıtlarını tanıtma ve LED diyot yakma ile ilgili ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Orada ayrıntılı biçimde bunu anlattık. Şimdi ışığa yak butonuna bastığımda şu an elektriği bağlamadım 220 volt ama rolenin üzerindeki yeşil ışığımın yanması lazım. Bir elektriği vermeden bir test edelim isterseniz. Bakın rolemiz enerjilendi, yeşil yandı. Işığı söndür diyorum. Bakın rolemiz enerjisi kesti. Şimdi 220 voltla deneyelim. Evet 220 volt bağlantısını yaptık. Işığı yak diyorum. Ve bakın lambam yandı. Işığı söndür diyorum. Ve lambam sönmüş oldu. Bu şekilde de bakın devremizi kontrol etmiş olduk. İsterseniz Arduino'da sesle kontrol komutlarını gönderelim kartımıza. Bir de sesle evdeki cihazlarımızı yakmayı görelim. Sesle bağlantı için devre şemasını açtığım zaman çok ufak bir değişiklik olacak. Ne olacak? Şuradaki iki pini 0 ve 1'e bağlayacağım. Devre şeması bu şekilde çünkü kodlarda buna göre yazılmış. Şimdi kodları göndereceğim. Yalnız 0 ve 1'e bağladığınız için şuradaki VCC'ye bağlı jumper kablonuzu çıkartıp kodları bu şekilde Arduino'ya atacaksınız. Yoksa hata mesajı alırsınız. Daha sonra attıktan sonra buradaki kabloyu tekrar buraya bağlayabilirsiniz. Şimdi biz kodlarımızı atalım. Bluetooth modülü kullanarak sesle role kontrol devresinin blok kodlamasını M-Block'la birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu da bunun altına yerleştiriyorum. Şimdi burada Bluetooth modülüne ait uzantıyı eklemem lazım. Uzantılara geliyorum. Yukarıdaki arama satırına HC-05 yazdığımda bizim yine kendi tasarlamış olduğumuz uzantı buraya geliyor. Buraya ekle diyerek uzantıyı buraya ekliyorum. İlk ekleyeceğim bloğum en üstteki blok. Bağlantı pinlerini içeren bloğumu Arduino'na başladığındanın altına ekliyorum. Ve devre şemasına baktığımda RX'i 0'a, TX'i de 1'e bağladığımı görerek buradaki değerleri değiştiriyorum. Sürekli tekrarların altına kontrol içerisinden eğer ise bloğunu alıyorum ve Bluetooth uzantısına geliyorum. Bluetooth bağlantısı var mı bloğunu bunun içerisine alıyorum. Şimdi burada diyorum ki eğer Bluetooth bağlantısı varsa ne yapsın? Bluetooth'tan gelen metinsel veriyi okumasını istiyorum. Peki metinsel veriyi okuduğu zaman ne yapacak? Kontrol içerisine geliyorum. Tekrar eğer ise bloğunu bunun içerisine alıyorum. Ve işlemlerden eşittir bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Bluetooth bloklarına geliyorum. Diyorum ki gelen metinsel veri eşittir. Neye eşit olsun? Cihazı çalıştır şeklinde bir veri geldiyse ne yapacak? Pin içerisinden rolemi enerjilendirecek. Dijital ayarla pin bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. Devre şemasına baktığımda rolemi 9 numaralı pine bağladığımı görüyorum. Rolem benim aktif düşük bir role olduğu için ters çalışmakta komutları. Yani low komutu vererek ya da düşük komutu vererek rolemi enerjilendirebiliyorum. High komutuyla rolenin enerjisini kesiyorum ya da yüksek komutuyla. Bundan dolayı buraya düşük komutunu uyguluyorum. Bu şekilde ne yapmış oldum? Rolemi çalıştırmış oldum. Şuradaki eğer bloğunun kopyasını alıyorum. Sağ tuş tıkladım. Kopyasını çıkart diyorum. Ve bunun altına yerleştiriyorum. Bu sefer diyorum ki gelen metinsel veri eğer cihazı kapat şeklindeyse buradaki cihazı çalıştır yerine cihazı kapat diyorum. Yalnız şurada dikkat edeceğimiz bir şey var. Google sesle komut işleme kısmında buradaki cihazı kısmında C harfini büyük harfe çevirmekte.
Biz de bundan dolayı buradaki C'yi büyük harf yapacağız. Siz oradaki konuşmalarınızda harf karakterleri nasıl çıkıyorsa buradaki komutları da ona göre değiştirebilirsiniz. Buraya istediğiniz kelimeleri de yazabilirsiniz. İlla bu kelimeleri yazmanız gerek yok. Nasıl bir komutla çalıştırmak istiyorsanız oradaki komutları burada girebilirsiniz. Bu sefer cihazı kapat dediğimizde ne yapacak? Rolenin enerjisini kesmek istiyorum. Burayı yüksek yapıyorum. Eğer sizin kullandığınız role aktif düşük bir role değil de normal aktif yüksek bir role ise buradaki düşük ve yüksek komutlarının yer değiştirmesi gerekmekte. Şu anda komutlarım hazır. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna tıklıyorum ve tüm bağlanabilen aygıtları göster diyerek COM7 portunu gördükten sonra bağlan diyorum ve Arduino kartını bilgisayara bağlıyorum. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Tabi bu işlemde VCC pinini yerinden çıkarmanız lazım. Yoksa kodları gönderirken hata alırsınız. Evet, şu anda kodlar Arduino kartına gitti. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir test edelim. Evet, şu an kodlarımızı Arduino'muza gönderdik. Cihazı sesli komutla çalıştıracağız. Sesli cihaz kontrolüne tıklıyorum. Bluetooth cihazını seçin diyorum. Buradan Bluetooth cihazını seçiyorum. Ve konuşma metnine cihazı çalıştır diyeceğim. Cihazı kapatmak için de cihazı kapat diyeceğim. Cihazı çalıştır. Bakın lambamız yandı. Cihazı kapat. Evet, bakın lambamız bu şekilde sönmüş oldu. Başka bir şey söylediğimizde çalışacak mı bakalım. Lambayı çalıştır. Bakın farklı komut gittiğinde çalışmıyor. İlla bizim kodlarda yazdığımız komut olması lazım. Cihazı çalıştır. Cihazı kapat. Gördüğünüz gibi sesle cihazları bu şekilde kontrol etmiş olduk. Burada biz 220'ye lamba bağladık. Siz isterseniz bir motor bağlayabilirsiniz. Evdeki farklı cihazları kontrol edebilirsiniz. Bir uzatma kablo bağlayarak, uzatma bir priz bağlayarak prize bağlı cihazları kontrol edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz uygulamada bu şekilde. Uygulama hakkında da yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Uygulamamızı birazcık daha geliştirmeyi düşünüyoruz. 4V araç kontrolü, burada butonumuz eksik ama şu an aktif değil. Alt tarafta bizi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etme linklerimiz var. Eğitim sitemizin linki var. Zeka teknolojileri sitemizin linki var. Buralardan da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.